Yıl 1907. Osmanlı'nın kalbi İstanbul. Fatih'teki tarihi Şekercihan. Günlerden bir gün Anadolu'dan gelen gencecik bir alim, kaldığı odanın kapısına herkesi şaşkına çeviren bir levha asar. Levhada tam olarak şöyle yazmaktadır: "Burada her suale cevap verilir. Kimseye sual sorulmaz." Tüm İstanbul, fikir erbabına, profesörlerine ve alimlerine açık bir meydan okuma. Peki, bir insanın fen ve din ilimleri dahil her konuda sorulan her soruya cevap vermesi aklen ve mantıken mümkün müdür? Yoksa bu bir abartı mıydı? Gelin, tarihin bu sıra dışı olayının arkasındaki 4 büyük hakikate birlikte bakalım. Önce şunu sormak lazım: bu iddia bir mübalağa olabilir miydi? O günlerde Şekercihan'ın kapısına yüzlerce alim, müderris ve talebe geldi. Amaçları bilgi almak değil, bu genç alimi mahcup etmekti. Hazırladıkları en çetrefilli soruları sordular ve istisnasız her biri tatmin edici cevaplar alarak oradan ayrıldı. Şayet tek bir soru bile cevapsız kalsaydı, Bediüzzaman'ın muhalifleri bunu dönemin gazetelerinde büyük bir zafer gibi ilan ederdi. Hatta sırf bu durum yüzünden onu saray otoritesi Toptaşı tımarhanesine sevk etti. Ancak doktorun rapora yazdığı şu cümle tarihe geçti: "Eğer Said Nursi'de zerre kadar delilik varsa, dünyada akıllı adam yoktur." Yani ortada tek bir cevapsız soru bile yoktu. Peki bu muazzam bilgi birikimi nereden geliyordu? Bediüzzaman henüz 14 ile 15 yaşlarındayken medreselerde okutulan 80'den fazla temel din kitabını hafızasına almış ve icazetini almıştı. Ancak o bununla yetinmedi. Van ve Bitlis yıllarında matematik, fizik, kimya, tıp, astronomi ve mantık gibi fen ilimlerine merak saldı. Geceleri fen kitaplarını ezberliyor, ertesi gün o alanın uzman öğretmenleriyle münazaraya girip hepsini mağlup ediyordu. Öyle ki sadece bir gecede koca bir kimya kitabını ezberlediği tarihi kayıtlara geçmiştir. İstanbul'a geldiğinde binlerce sayfalık hem fenni hem dini bilgi zaten zihninde hazır bekliyordu. Meselenin bir diğer boyutuysa oldukça şaşırtıcı. Bediüzzaman gibi sıra dışı şahsiyetlerde gelişmiş parapsikolojik yetenekler mevcuttu. Şekercihan'a soru sormaya gelenlerin hemen hepsi alimdi ve sordukları soruların cevaplarını zaten kendileri de biliyordu. Amaçları sadece test etmekti. Bediüzzaman çoğu zaman muhatabının zihnindeki düşünce dizinine girer, sorunun doğru cevabını bizzat o kişinin kendi zihninden ve kalbinden okuyarak ona söylerdi. Karşısındaki alimse kendi bildiği doğrunun bizzat söylendiğini görünce hayretler içinde kalırdı. Ve en önemlisi, bu seviyedeki bir ilim sadece gece gündüz çalışarak elde edilecek bir birikim değildir. İslam geleneğinde buna vehbi ilim, yani doğrudan Allah vergisi ilim denir. Kur'an ve iman hizmetiyle görevlendirilmiş böyle zatlarda Allah'ın Alim ismi çok daha parlak ve şaşalı bir şekilde tecelli eder. Bediüzzaman'a sorulan soruların cevapsız kalmaması sadece şahsi bir zeka başarısı değil, İnandığı ve savunduğu davanın hakikatini göstermek için ona ihsan edilmiş ilahi bir ikramdı. Fatih'in ara sokaklarındaki o küçük odadan yükselen bu meydan okuma, bir insanın değil, sarsılmaz bir imanın ve ilmin zaferidir. Siz bu tarihi olay ve Bediüzzaman'ın sıra dışı zekası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı, videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.